Jön Türkler deyince çoğumuzun aklına İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleri Enver, Cemal ve Talat Paşalar gelir. Ama aslında bu terim bu isimlerden çok daha önce kullanılmaya başlamıştır. Bu terim ilk olarak Fransız devriminin Genç Fransa hareketinden ilham alan yazar Charles McFarlane tarafından 1828 yılında dönemin genç Osmanlı nesline atıfta bulunmak amacıyla kullanılmış. Daha sonra 1855'te Fransız tarihçi Ubicini, II. Mahmut dönemindeki reform hareketine katılan devlet adamlarını ve Abdülmecit döneminin batılılaşma yanlısı tanzimatçılarını tanımlamak için Jön Türk de Mahmut, Jön Türk de Abdülmecit ifadelerini kullanmıştır. Kısacası Jön Türk terimi Avrupalılar tarafından 1828 yılından itibaren kullanılan bir tanımlama olup, Osmanlı İmparatorluğundaki modernleşme yanlısı genç aydınları ifade etmek için kullanılmıştır. Bu genç aydınların sayısının toplamda 2000'i bulduğu söylenmektedir. Bu isimler siyasi ortamdan dolayı Osmanlı'da fazla barınamamış ve yaşamlarının çoğunu Avrupa'da ya da Mısır'da sürgün hayatı şeklinde yaşamıştır. Dolayısıyla hangisinin ilk Jön Türk olduğunu tespit etmek mümkün değil. Ama o yıllarda kendilerine genç Osmanlılar diyen bir cemiyet olduğunu biliyoruz. 1865 yılında İstanbul'da kurulan bu cemiyet, faaliyetlerini büyük bir gizlilik içinde yürütmek zorundaydı. Gelin bu cemiyetin kurucuları arasından ilk Jön Türk'ün kim olduğunu bulmaya çalışalım. Ama önce bunun gibi videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Şimdi gelin tarihin tozlu sayfaları arasında ilk Jön Türk'ü aramaya devam edelim. Yağmurlu bir akşamüstü. Beyoğlu'nun arka sokaklarında fötür şapkalı genç bir adam, sigarasından derin bir nefes aldıktan sonra çaktırmadan arkasına bakıyor. Onu takip eden iki adamın halen arkasında olduğunu görünce, hızlıca ilk sokağa dalıyor ve bir hanın kapısından girip izini kaybettiriyor. Genç adam, dar bir merdivenden inip bir süre dar tünellerde ilerledikten sonra, arkadaşlarının onu beklediği mahzenin kapısında duruyor ve tahta kapıyı 7 kere tıklatıyor. Parolanın doğru olduğu teyit edilip kapının açılmasıyla, arkadaşlarını masaya serilmiş gazete ve dergileri okurken buluyor. Hararetli bir sesle. Okudunuz mu? Girit'te yine ayaklanma çıkmış. Arnavutlar anarşiye başlamış. Yunan çetelerin faaliyetlerinden söz etmiyorum bile. Bu böyle gitmez beyler. İçlerinde yaşça en büyük olanları, Şinasi, kanı kaynayan genç adama baktı. İbrahim Şinasi, Türk toplumunda tanzimatın ilanıyla başlayan batılılaşma sürecinin ilk ve en önemli yazarlarındandır. Türk toplumunu batı tarzındaki şiirle tanıştıran ve tiyatro makale gibi batılı edebi türlerin ilk örneklerini veren Şinasi, yenilikçi fikirleri ve edebiyat sahasındaki çalışmalarıyla kendi döneminin aydınlarını etkilemiş önemli bir isimdir. 1871'de beyin tümöründen öldü. Mezarının yeri kaybolmuş, 3 Ocak 2021'de Beyoğlu'ndaki Ayazpaşa Palas binasının altında bulunmuştur. Tasviri efkarda yazıyoruz bunları. Milleti aydınlatacağız derken başımızı yeterince belaya da sokuyoruz. Daha ne yapalım istiyorsun? Genç adam daha sakin ama alaycı bir ifadeyle Yazıyoruz ama bu millet okuma yazma bilmiyor ki. Hep diyorum, eğitim Türkçe olmalı. Millet daha kolay öğrenebilir. hepsi birden gülmeye başladı. Türkçe eğitimi ha. Latin alfabesine de geçelim istersen. Ali Suavi, düşünür ve yazardır. Türkçülük fikrinin ilk eylemcisi olarak kabul edilir. Örgütlediği birkaç yüz kişiyle Çırağan Sarayı'nı basarak 5. Murat'ı tahta geçirmek istemiş, bu girişimi sırasında 7-8 Hasan Paşa tarafından başına aldığı sopa darbesiyle öldürülmüştür. 7-8 Hasan Paşa'nın okuma yazması yoktu. İmzası Arapça 7 ve 8 rakamlarından oluştuğu için bu lakabı almıştı. Temkinli olmanızı anlıyorum. Ama vatanın istikbali için eğitim ve kültür alanında çaba harcanmalı. Köylünün ağır vergi yükü hafifletilmeli. Bunları daha yüksek sesle söylememiz lazım. Biz genç Osmanlılar bunları yüksek sesle söyleyemiyorsak kimse söyleyemez. İçlerindeki en ateşli muhaliflerden olan Abdülhamit Ziyaettin, genç adamın bu tutkusuna bayılıyordu. Ama
biraz fazla hayalciydi. Ziya Paşa, Tanzimat devri fikir adamı, gazeteci ve şairdir. Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyılın en önemli devlet adamlarından birisi olmuştur. Tanzimat edebiyatının en fazla eser veren yazarlarındandır. Molière'in Tartuf adlı eserini, Tartüf yahut Riya'nın Encamı adıyla çevirerek Türk edebiyatının ilk manzum tercüme piyesini ortaya koymuştur. Mustafa Reşit Paşa'nın ölümünden sonra sadrazam olan Mehmet Emin Ali Paşa ile anlaşamadığından yeni görevlere atanarak saraydan uzaklaştırılmıştır. Bu sırada yazdığı 132 beyit uzunluğundaki Tercih-i Bent şiirinde kainat ve dünyayı yeni bir bakışla kavrama çabası görülür ve devrin hükümeti üstü örtülü şekilde eleştirilir. Saraydan uzaklaştırıldıktan sonra Kıbrıs mutasarrıfı olmuş, paşa unvanı almıştır. Kıbrıs'ta kendisi sıtmaya yakalandığı gibi bir çocuğunu ve babasını orada kaybetmiştir. Muhbir gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yayımlaması yüzünden Nisan 1867'de yeniden Kıbrıs'a sürüldü. Babasını, eşini ve çocuğunu sürgünlerde, hastalıklar yüzünden kaybeden Ziya Paşa, 17 Mayıs 1880'de valilik yaptığı Adana'da sirozdan öldü. Mus ile yola gelmeyeni etmeli tektir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Kapı açıldı ve içeriye Gizli Genç Osmanlılar Cemiyeti'nin en kilit ismi girdi. Çocuğa kızmayın. O doğru söylüyor. Biz korkar, bir şey yapmazsak kimse yapamaz. Mithat Paşa, Tanzimat reformlarını gerçekleştiren, kuşağın önde gelen temsilcilerinden biridir. İlk Osmanlı Anayasası olan Kanuni Esazi'yi hazırlayan kurulun başkanlığını yapmıştır. Padişah, Abdülaziz döneminde savunduğu reform politikalarıyla tanınmış ve 2 kez sadrazamlık yapmıştır. 1876'da Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan askeri darbenin liderlerinden biri olmuş, aynı yıl Padişah 5. Murat'ın tahttan indirilerek 2. Abdülhamit'in tahta geçirilmesi olayında da belirleyici rol oynamıştır. 1881'de Abdülaziz'e suikast suçlamasıyla Yıldız Sarayı'nda kurulan Yıldız Mahkemesi tarafından idama mahkum edilmiştir. Cezası Abdülhamit tarafından Taif'te hapis cezasına çevrilmiş, ancak 3 yıl sonra muhafızları tarafından öldürülmüştür. Cinayetin Abdülhamit'in emriyle işlendiğinden şüphelenildiyse de kanıtlanamamıştır. 1876 krizinde Mithat Paşa'nın bir cumhuriyet rejimi tasarladığı iddia edilmiştir. Genç Osmanlılar Cemiyeti'nin kurucuları arasında yaşça en gençleri olan, heyecanlı ve kavgacı kişiliği ile her daim ön plana çıkmayı başaran, fötr şapkalı bu genç adamın adı Namık Kemal'di. O yurtseverlik, özgürlük, ulus kavramlarını Türk düşünce hayatına ve edebiyatına sokan kişi olarak kabul edilir. Heyecanlı, akıcı ve parlak biçimi nedeniyle dönemin diğer yazarlarından daha fazla tanınmıştır. Vatan şairi ve hürriyet şairi olarak anılan Namık Kemal, şiirin yanı sıra eleştiri, yaşam öyküsü, tiyatro, roman, tarih ve makale türlerinde eserler vermiştir. Özellikle Türk edebiyatının ilk edebi romanı olan İntibah ve Türk edebiyatının sahnelenen batılı tarzdaki ilk tiyatro eserlerinden olan Vatan yahut Silistre eserleri ile ünlüdür. Ama onu asıl özel yapan şey, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü eserleri ve düşünceleriyle etkilemiş olmasıdır. Namık Kemal'in çekinmeden yüksek sesle haykırdığı her şey, yarım asır sonra onun eserlerini okuyup ondan ilham alan, sarı saçlı, mavi gözlü bir çocuk tarafından teker teker hayata geçirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal'in yazılarından ilham aldığını açıkça söylemiş, hatta onun için hislerimin babasıdır benzetmesi yapmıştır. Maalesef ki Namık Kemal'in hayatı da Genç Osmanlılar Cemiyeti'nin diğer kurucuları gibi sürgünlerde geçmiştir. Evet özgür zihinler, ilk Jön Türk'ü bulma arayışımız bizi Genç Osmanlılar Cemiyeti'ne ve cemiyetin kurucuları Şinasi, Ali Suavi, Ziya Paşa, Mithat Paşa ve Namık Kemal'e getirdi. Seçtikleri yolu ve yaşadıkları hayatı görünce hangisinin ilk Jön Türk olduğunun bir önemi olmadığını fark ettik. Çünkü her biri bir diğerine etki ederek
sonu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan etmesine varan bir düşünce, bir fikir akımı başlattıklarını gördük. Bu vatan ve bu topraklarda yaşayanlar daha iyi bir geleceğe sahip olsun diye bunun bedelini hayatlarıyla ödeyen bu önemli karakterleri bir kez daha saygıyla anıyor, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bunun gibi daha fazla içerik yapmamız için bize destek olmak isterseniz, süper teşekkür ile katkıda bulunabilir veya katıl üyesi olarak bu topluluğun özel bir parçası olabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.